Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Yeni Mahalle'de bulunan inşası yeni tamamlanmış olan binamızda sırasıyla 3+1 dubleks, 1+1 daire ve 2+1 daireyi çekmeye geldik. Az önce 3+1 dubleksin çekimini tamamladım. En üst katta deniz manzaralıydı o. Şahane bir dubleks daire, onu izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımdan son yüklenen videolardan onu da görebilirsiniz. İnceleyeceğiz, onun videosunu çekeceğiz. Evet, dışarıda biraz rüzgar olduğu için kusuruma bakmayın, videoda ses kötü çıkacak. Oraları biraz sesini kısmanızı tavsiye edeceğim. Şu an giriş yaptıktan sonra ön tarafta 1+1 dairemiz, sağ tarafta ise 2+1 dairemiz var. Ve binamız asansörlü gördüğünüz gibi. Bu giriş katta 2 daire burada mevcut. Üst kattan yine dublekslere doğru erişebiliyoruz. Şöyle kapısını açarak daire içine giriyorum. Kapımızı kapatalım. Hatta ışıkları da şuradan şarteli kaldırarak yakalım. Şimdi dairemizin içine girdikten sonra güzel bir geniş bir antre alanı var. Burada ayakkabılarınızı çıkartabileceğiniz güzel bir alan var ve karşı tarafa şu alana bir portmanto çalışması yapabilirsiniz. Ya da şu sağ tarafta bulunan duvarımıza yukarıları dolaplı olacak şekilde bir portmanto burada düşünülebilir. Hemen sağ tarafta bir adet balkonumuz var ve ön tarafta da var. Ben bu sağ taraftaki balkona daha sonra çıkacağım, mutfak kısmından çıkıldığı için. Şöyle girelim. Burada karşı tarafta bir odamız, sol tarafta ise bir adet salonumuz burada mevcut. Şöyle bakacak olursak salon gayet büyük. Şöyle daha detaylı bakacaksak LED aydınlatması, spot aydınlatması ve dekoratif aydınlatması burada mevcut. Karşı tarafta bir havalandırma, daha doğrusu aydınlık gelmesi açısından tek kapılı diyelim, tek taraftan açılan bir adet penceremiz burada mevcut. Şöyle bakalım. Ve karşı taraf ana caddeye doğru çıkmakta, İnönü Bulvarı. Burayı kapatıyorum. Ve ön tarafında bir adet de balkon bulunmakta. Hatta şöyle, madem daha yakından gidiyoruz, detayları da bahsedelim. Burada merkezi ısıtma sistemi, daha doğrusu kaloriferle ısınma tesisatı burada mevcut. Tesisat olarak mevcut. Ana üniteler ve radyatörleri burada şu an takılı değil. Bunlar daha sonra ihtiyacınıza göre, isteğinize göre siz ekletebiliyorsunuz. Ön tarafta şöyle göreceğiniz gibi bir balkon alanı burada düşünülmüş. Hemen şu sol tarafta bahsettiğim gibi kalorifer tesisatını bağlayabileceğiniz, ana ünitesini monte ettirebileceğiniz alan burada. Ve bir adet balkonu yıkamanız için bir adet çeşme burada bırakılmış. Şimdi devam edelim. Bu dairemiz 2+1 bir daireden oluşmaktaydı. Şöyle sağ taraftan girdik. Hatırladığınız gibi hemen koridoru döndük ve bir koridor daha ilerliyor şöyle. S şeklinde bir koridoru burada mevcut. Şöyle bakacak olursak diğer birinci yatak odamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada yine çift priz başlarından anlayabileceğiniz gibi burası çift kişilik oda olarak düşünülmüş. Sağ ve sol köşelere birer komodin koyarak çift kişilik yatağınızı bu şekilde koyuyorsunuz. Ve karşı şu sol taraftaki alana ise gardırobunuzı koyup burayı çift kişilik olarak kullanabilirsiniz. Şimdi koridoru devam edelim. Bu arada şundan da bahsedelim. Koridorumuzda da yine bir dekoratif tavan çalışması mevcut. Hemen sol tarafta şöyle gördüğünüz üzere bir adet daha geniş bir yatak odamız burada mevcut. Şöyle bakacak olursak gayet yeterli genişlikte. Bir adet penceremiz karşıda ve kalorifer tesisatını bağlayacağımız nokta pencerenin altında düşünülmüş. Şimdi sağ taraftaki banyomuza bir bakalım. Şöyle karşıda bir adet, şöyle gördüğünüz gibi ahşap ve gri tonlarda bir lavabomuz burada mevcut. Aynalığımız burada mevcut. Ve sağ tarafta duşakabin. Şöyle bakacak olursak, duşakabinin içerisine girelim. Armatür gruplarından size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü genelde merak ediliyor. Bunlar soruluyor sürekli. Bunda kullanılan ürün şöyle
Biraz yakından göstermeye çalışalım. Ne varsın armatürü burada tercih edilmiş. Yine klozet ünitelerimiz Visam'ın ürünlerinden burada tercih edilmiş. Yine banyodaki çeşmemiz de ne varsın ürünü. Gayet güzel ve kullanışlı ürün bunlar. Yine mutfak tezgahlarında da, daha doğrusu mutfak bataryalarında da bu ürünler kullanılmış, tercih edilmiş. Şu an baktığımız nokta dairemizin mutfak kısmı, daha doğrusu ayrı mutfak diyelim. Çünkü en önemli özelliğinden birisi bu dairelerin metrekare kullanımları çok büyük. Bunlara katkı sağlayan şeylerden bir tanesi de mutfakların ayrı olması ve koridorların geniş ölçülerde dekor edilmiş olması. Bu dairemizin ortalama olarak söyleyeyim metrekaresi 70 metrekare kadar var. Çünkü mutfaklar ayrı bahsettiğim gibi ve koridor antre alanları burada çok geniş. Bunların hepsi dairenin daha ferah olmasına, daha konforlu olmasına ve daha kullanışlı olmasına etken sağlıyor, olanak sağlıyor bunlar. Evet, dairemizin şu an ayrı mutfak kısmındayız. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta buradan sağ tarafa balkonla erişeceğiz birazdan. Sadece şöyle tezgah üzerinden biraz gidelim. Karşı tarafta ankastre fırın ve bulaşık makinesi koyacağınız alan ve şöyle ocağınızı, aspiratörünüzü koyacağınız alan bu şekilde sol tarafa düşünülmüş. Yine tezgah arasında şöyle çoklu prizler burada kullanılmış. Genişçe bir tezgah kullanım alanı var. Tabii ocağı şurada düşünürsek tezgah kullanım alanı sağ tarafta olmuş olacak. Burada bir adet lavabomuz burada mevcut ve sağ tarafta çekmeceliklerimiz oldukça büyük. Ve en köşe konumda ise oldukça büyük bir alan burada bırakılmış buzdolabı için. Şöyle gösterelim, tam köşede. Ve buralar fümopenle komple kapatılmış. Hani kötü bir görüntü olmaması açısından buzdolabının arkasında kalacak alan. Evet, şimdi dairemizin ön taraftaki balkonunu size göstermiştim. Burası da arka taraftaki balkonu. Tabi burayı şöyle gösterelim. Küçük bir masa sandalye koyabilecek haliyle düşünebilirsiniz. İnce uzun bir balkon alanımız burada mevcut. Yine binamızın dış boşluğuna bakan bahçe tarafına çıkılan nokta burada mevcut. Burası tabi dilerseniz şu köşe yükseltmeden sonra komple indirip burayı kapalı bir balkon halinde de kullanma şansınız mevcuttur. Evet, dairemizin iç kısım olarak içinde kullanılan malzemeler olarak aşağı yukarı tüm özelliklerinden bahsetmiş bulunduk. Şimdi bulunduğumuz konumdan biraz bahsedelim size. Şu an bulunduğumuz yer Didim Yeni Mahalle olarak geçmekte. İnönü Bulvarı'na paraleliz. Şu karşıda arabaların geçtiği nokta Didim'in en büyük caddesi İnönü Bulvarı olarak geçmekte. Bu caddeyi aşağı doğru takip ettiğinizde zaten Altınkum plajına doğru hareket etmiş oluyorsunuz. Ve Devlet Hastanesi, Didim Şehir Otogarı ve Cumartesi Pazarı gibi en çok popülasyon olduğu yerler, belediye binası gibi, Atatürk büstü gibi ve çarşıya, merkeze oldukça yakın bir noktadasınız. Yeni mahallemiz bu şekilde bir yerde bulunmakta. Altınkum plajına buradan yaklaşık arabayla 2 dakika, 3 dakikalık bir mesafede bulunuyoruz. Ve çarşı merkezine yürüme mesafesindeyiz. Sadece gündelik alışverişlerinizi yapabilmeniz için işte banka ihtiyacı, giyim kuşam alışverişleri vesaire bunların hepsini yapabilmeniz için yürüme mesafesinde bulunduğumuzdan dolayı çok kolay bir şekilde çarşıya erişim yapabiliyorsunuz. Buralar gelişmesi hala devam eden noktalar. Burada yapılaşma sürekli devam ediyor ve ister yatırım amaçlı düşünün, ister normal uzun süreli yaşama amaçlı düşünün. Buradan yapacağınız bir gayrimenkul tercihi size her zaman için artı olarak geri dönecektir. Bunların hepsi önemli kriterlerdir ki şu an içinde bulunduğumuz binanın, dairenin kullanım alanını zaten kendi gözünüzde gördünüz. Bunun Instagram hesabında ben size fotoğraflarını da paylaşmış olacağım. Daha detaylı bir şekilde inceleme hakkına sahipsiniz. Bu şekilde daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Burası mantıklı, yapılacak olan mantıklı tercihlerden bir tanesiydi. Bu daireyle alakalı varsa daha detaylı sorularınız aşağıda yazan iletişim numaralarından bizlerle iletişim kurup soracağınız soruları detaylı bir şekilde sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olun ve videomu beğenin. Bunlar bizim için önemli kriterler. Daire ile alakalı
Tekrar görüşmek isterseniz ya da sizin de böyle satmayı düşündüğünüz gayrimenkulleriniz varsa satış sürecini daha hızlı yapmak istediğimiz takdirde bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Satış sürecinizi hızlandırabiliriz, buna katkı sağlayabiliriz. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.